Mustafa Kemal'in mucizevi başarısında ilahi kudret aramak anlamsız mı? Türk milletinin esir edilemez bir millet olduğunu bütün dünyaya bir kez daha kanıtladı. Ayrıca savaş taktikleri veya stratejinin kitabını yazmıştır. Mecazi değil, gerçekten söylüyorum. Osmanlı'nın son dönemlerinde yetiştirmiş olduğu en muhteşem 5 paşayı derlediğimiz videoda geldik Mustafa Kemal Paşa'ya. Mustafa Kemal Atatürk, diğer gelmiş geçmiş tüm başarılı komutanların benim için bir adım önünde. Neden Mustafa Kemal Atatürk diğer komutanlardan üstün olsun ki diyebilirsiniz. Tarih boyunca gelmiş geçmiş birçok komutan veya kahraman var. Tarihleri kendi yazıp belki biraz da abartı katmışlardır, doğrudur. Ama bu noktada Mustafa Kemal tarihi sadece askerleriyle değil, her Türk'ün asker olarak doğduğu kendi milletiyle yazmıştır. Bu bana göre diğer komutanlardan ayıran ilk fark. Şu an aranızda çok abarttığımı düşünenler olabilir bu sözlerimden dolayı. Buna eminim. Ama kanıtlarını bir bir sunuyorum. Tarihteki diğer komutanların aksine Mustafa Kemal Atatürk'ün ikinci farkı asker olması yanında Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmasıyla gelen devrimci karakteridir. Devrimciliğine övgüler kıtalar ötesinden geliyor. Küba devriminin önderi Fidel Castro 1996'da İstanbul'a geldiğinde Atatürk için asıl devrimci Atatürk'tür. Devrimci Atatürk varken Türk gençleri neden kendilerine başka önder arıyor demiş. Küba'da Atatürk'ten başka hiçbir yabancı devlet adamının heykeli bulunmaz. Hem komutan hem devrimci olan başka tarihi karakterler de var tabi. Ama kurduğu cumhuriyeti bebek adımları atana kadar liderlik etmesi ve kendi ayakları üzerinde durana kadarki siyasi başarıları ile de onu diğerlerinden özellikle farklı kılıyor. Mustafa Kemal'i diğer komutanlardan ayıran üçüncü önemli farkı ise Türklerin tarihsel bir inancına dayanır. Türkler kut inançları gereği yöneticilerinin Tanrı'nın isteğiyle hükümdarları olduklarına inanırlar. Osmanlı'da padişahların tahta Allah'ın nasibiyle oturduğuna inanılırdı. Fatih Kanunnamesi'nde kardeş katli buna dayandırılarak vacip kabul edildi. Güçlü olanın Türklerde her zaman halkını yönetmesi istenmiştir. Atatürk'ün gücü de zekasından ve vatan sevgisinden gelir. O zaman bu videoda benim de sorum şu. Mustafa Kemal'in mucizevi başarısında ilahi kudret aramak anlamsız mı? Ayrıca savaş taktikleri veya stratejinin kitabını yazmıştır. Mecazi değil, gerçekten söylüyorum. Kitap 1916 yılında kaleme aldığı taktik meselelerin çözümü ve emirlerin yazılmasına ilişkin öğütler. Ayrıca Cumali Ordugahı, bölüğün muharebe talimi, zabit ve kumandan ile hasbihal, taktik ve tatbikat gezisi. Evet, konuyla ilgili bir değil birden çok kitap. O subay ve subaylık hakkında, subay kendi emir ve komutası altındaki erler için güvenilir örnektir. Subay kendi bilim ve yeteneğinden komuta ettiği insanları yararlandırabilmek için komutası altındaki insanların dayanıklılık ve yiğitliklerinin toplamından fazla dayanıklılık ve yiğitliğe sahip olmalıdır. İşte bu yüksek vasıflara sahip olan subaylar emir komutanlarına emanet edilmiş olan millet çocuklarının önüne geçip onları ateşe ve ölüme göndermeye hak ve yetkisini kendilerinde ancak bu şekilde bulabilirler diyor. Meselenin analizi, zamanlama, ana amaç ve ilkelere bağlılık, taktik meselelerin çözümünde taarruz, arazinin tahlili gibi önemli başlıklar altında liderlik yaparken başarıya nasıl ulaşılacağını sadece askerlik veya savaşta değil, günlük hayatta da kullanılabilecek günümüzde kişisel gelişim diye sunulan anahtar bilgiler vermiştir. Lider, herkesin hareketsizlik içinde kimsenin ne yapacağını bilmediği anda en uygun zamanda en akılcı çareleri bularak süratle hareket eden ve çözüm üreten kişidir. İleri görüşlüdür. Mustafa Kemal'in okul yıllarında ve daha sonra Selanik'te arkadaşlarıyla yaptığı toplantı ve sohbetlerde geleceğe ait öngörüleri onun liderliğinin ilk belirtileridir. Mustafa Kemal'in İvan Manolov'a meşrutiyetten önce Selanik'te söyledikleri de ileri görüşlülüğünü örnek gösterilebilir. Katıldığı mücadelelerin bir iki tanesinden de örnekler verelim. 31 Mart vakası, 31 Mart isyanının bastırılması, Arnavutluk isyanının bastırılması, İtalyanlara karşı Trablusgarp'ta dernek komutanlığı Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal, 2. Balkan Savaşı, 1. Balkan Savaşı'nda kaybedilen bir kısım toprakların alınmasını sağlayan kuvvetlerden birisi olmuştur. Çanakkale Savaşı, anıtının dikilme hikayesi dikkate değerdir. 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde Urfa'dan giden tabur Mustafa Kemal komutasında savaşmıştır. Çanakkale cephesinden sağ ve gazi olarak dönenler komutanları Mustafa Kemal'i çevrelerine övgüyle anlatmışlar. O zamanlar Mustafa Kemal daha tanınmayan
sıradan bir komutan. Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey 1917 senesinde Mustafa Kemal Paşa ve Çanakkale'de savaşan Urfalı askerlerin anısına bu anıtı yaptırmıştı. O zaman yeni açılan ve bugün Atatürk Bulvarı denilen caddeye de Mustafa Kemal Paşa Caddesi adı verilmiş. Bu anıt Türkiye'de Mustafa Kemal Paşa adına yapılmış ilk anıttır. Urfalıların Mustafa Kemal ve Çanakkale Savaşı ile ilgili çok güzel hikayeleri var. Mutlaka okumanızı öneririm. Arıburnu ve anafartalarda yapılan muharebelerde aldığım raporların hiçbirinde düşman kuvvetinin doğru olarak anlaşılabilmiş olduğuna rastlamadım diyor Mustafa Kemal. Bu sebeple taarruz etmek mi lazım, savunmaya mı karar vermek uygun? Muharebeden kaçınmak mı gerekli? Bu konularda düşmanın tahmin edilen kuvvetinden çok görev ve durum karar verdirir diyor Mustafa Kemal kitabında. Düşmanın amacını anlamak, en azından görevimizin yerine getirilmesini zorlaştıran niyetini anlamak için büyük bir dikkatle çalışmak gereklidir. İlgisi olmayan, olası herhangi bir durumun olmayacağını kanıtlamak için uzun uzadıya tartışmak tamamen gereksizdir. Düşmanın mümkün olan planını ortaya çıkarmak için en iyi yöntem kendini düşmanın yerine koymak ve onun bakış açısından meseleyi çözmektir. Ayıracak zaman elde edilecek çıkarı tamamıyla karşılar. Akıllı bir düşman ki biz taktik meselelerinde düşmanın en iyi taktikçi ve kesin kararlı olduğunu kabule mecburuz. Kesinlikle bizim en az istediğimiz şeyi yapar. Bir de unutulmamalıdır ki düşman hareket ve faaliyetten yoksun değildir. Doğu Kafkas Cephesi. Mustafa Kemal taktik bir geri çekilme emri verdi. Daha sonra beklenmedik bir saldırı ile Muş'u Ruslardan kurtararak Osmanlı birliklerine stratejik bir üstünlük sağladı. Kafkas Cephesi'ndeki bu başarısından dolayı Altın Kılıç Madalyası ile ödüllendi. Suriye ve Filistin Cephesi. Tarihe Nablus Meydan Muharebesi adıyla geçen bu savaş sonunda Cevat Paşa'nın 8. ordusuyla Mersinli Cemal Paşa'nın 4. ordusu imha olurken Mustafa Kemal Paşa'nın 7. ordusu büyük zayiat vermiş ve Filistin kaybedilmiştir. İngiliz ordusu ile isyan eden Araplar işbirliği yaparak Filistin'den sonra kuzey istikametini takip harekatını sürdürmüşler. Ürdün ve Suriye'yi de işgal etmişlerdir. Mustafa Kemal topladığı kuvvetlerle İngiliz ordusunu ve Arapları Halep kuzeyinde durdurmuş, şimdilik Anadolu'ya sokmamıştır. Kurtuluş Savaşı'ndaki Sakarya Savaşı. Mustafa Kemal Paşa'nın hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır sözleriyle yeni bir askeri strateji geliştirdiği ve yön verdiği Sakarya Meydan Muharebesi 13 Eylül 1921'de Türklerin kesin zaferiyle sonuçlanmış ve milli mücadele döneminde yeni bir döneme girilmiştir. Önce Sakarya doğusu, sonra Afyon Eskişehir hattına kadar vatan parçası Yunanlılardan temizlenmiştir. Sakarya Meydan Muharebesi'nde Türk ordusunun askeri stratejisi Sakarya Nehri doğusunda çekilerek düşmanla arasına mesafe koyması ve düşmanı ülke derinlerine çekerek mağlup etme üzerine kurulmuş. Yunan ordusu Anadolu'nun içlerine doğru ilerledikçe çok daha fazla sıkıntıyla karşı karşıya kalmıştır. Sakarya Nehri'ne kadar gelen Yunan ordusu ihmal noktalarından uzaklaşmıştır. Böylece hareket üstlerinden uzaklaşan Yunan ordusu yeniden destek örgütleri kurmak zorunda kalmış. Öncesinde öngöremediği güçlüklerle karşılaşmıştır. Diğer taraftan Türk ordusunun koşulları daha elverişli hale gelmiş. Ayrıca hareket alanı değişmiştir ve muharebeler artık Anadolu'nun ortasında Türk ordusunun istediği bölgede gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal Paşa planladığı şekilde Yunan ordusunu Türk ordusu için daha elverişli şartlarda muharebe etmek zorunda bırakmış ve mağlup etmiştir. Hatırlatmak gerekirse bu savaş Subaylar Savaşı olarak da bilinir. Mustafa Kemal'in deyimiyle Merhame-i Kübra, Türk birliklerinde 42 subayımız şehit olmuştur. 102 subayımız yaralı, 4 subayımız esir düşmüş, 2 subayımız da kaybolmuştur. Büyük Taarruz. 17 Ağustos gizlilik ve aldatma kapsamında Ankara'da büyük bir çay daveti verileceği ve yüksek rütbeli komutanların Ankara'ya hareket ettikleri haberi yayılır. Oysa başkomutan bu aldatma haberi yayıldığında cepheye Alaşehir'e gelir. 21 Ağustos aldatma planı gereği Çankaya'ya çay daveti haberi Hakimiye-i Milliye gazetesine yayınlanır. Bu arada hazırlık döneminin ilginç noktalarından biri de Mustafa Kemal Paşa'nın cephede dahi okumayı sürdürmesidir. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanını 21-22 Ağustos günlerinde okur ve çok beğenir. 24 Ağustos başkomutan ve komutanlar Akşehir'den ayrılarak Kocatepe'ye daha yakın bir nokta olan Şuhut kasabasına gelirler. Türk komutanları Şuhut'a vardıklarında Yunan komutanlar Afyon Orduevi'nde düzenlenen baloya katılıyorlardı. Başkomutan gizlilik ve aldatma planı böylece istendiği gibi sonuç vermişti. 26 Ağustos sabahı başlayan taarruz ile Türk ordusu 30 Ağustos'a kadar 5 gün süren şiddetli çarpışmalardan sonra Yunan kuvvetlerini kuşatarak Dumlupınar kuzeyinde ve Aslanlar bölgesinde imha etti. Yunanlıların Anadolu'ya yeniden takviye getirmesine veya başka yerlerden kuvvet kaydırmasına imkan vermeden imhasını sağlamak için kurtulabilen düşman birlikleri aralıksız şiddetle ve hızla takip edildi. Düşman hiçbir yere tutunamadı.
Türk ordusu 6 Eylül'de Balıkesir'i, Kuzey Mihver'inde İnegöl ve Yenişehir'i geri aldı. 7 Eylül'de Aydın'ı, 8 Eylül'de Manisa'yı kurtardı. 1. Kolordu Kemal Paşa'ya, 2. Kolordu Manisa'ya, 4. Kolordu Turgutlu'ya vardılar. 10 Eylül'de Başkomutan ve Batı Cephesi Komutanlığı ile 1. Kolordu İzmir'e girdi. 11 Eylül 1922'de Bursa kurtarıldı. 18 Eylül 1922'de Batı Anadolu'da tek bir Yunan askeri kalmamıştı. Bu muharebeler Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde Türk milletinin ve onun kahraman ordusunun yüksek kudret ve kabiliyetini, Türk milletinin esir edilemez bir millet olduğunu bütün dünyaya bir kez daha kanıtladı. Bu büyük askeri zafer siyasi zaferlere zemin hazırladı. Mondros'u ortadan kaldıran Mudanya Ateşkes Anlaşması'nın imzalanarak Doğu Trakya'nın kurtarılmasına ve itilaf devletlerinin hazırladıkları Sevr projesini ortadan kaldırılmasına neden oldu. Ulusu bağımsız, Türk yurdunu bölünmez yaptı. Evet, işte size Mustafa Kemal. Bu paşalardan en şanslısı. Hiç kuşkusuz küllerinden dirilen Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'tür. Onun bu şansını kendinin yarattığını ve gücünü diğer paşalarda da gözlemleyebileceğimiz gibi zekası ve inatçılığından geldiğini açıkça söyleyebiliriz.